Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için iç dolgulu, şerbetini tam çeken, üstelik katı yağ kullanmadan sıvı yağla yapabileceğiniz çok lezzetli bir şerbeti tatlı tarifim var. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı tarifime başlayalım. Öncelikle hamurumuzu yapmakla başlıyoruz. Uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurta kıralım. Bir çay bardağı yoğurt ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bir çay bardağı irmik ekleyelim. Bu malzemelerimizi el çırpıcısıyla yaklaşık 3-4 dakika kadar çırpalım. İrmiğin birazcık ıslanmasını, açılmasını sağlayalım. Karıştırma işlemini tamamladıktan sonra bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyelim. Limonu sıkalım, 1 yemek kaşığı olarak ekleyelim. 1 çay kaşığı karbonat ekleyelim ve aktifleşmesini sağlayalım. Aktifleştikten sonra üzeri köpük köpük olduktan sonra karışımımıza ekleyebiliriz. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Kullanmış olduğum hamur kabartma tozu 10 gramdır. 2,5 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unu kontrollü ekleyelim bu aşamada. Yoğuralım. Yoğurduktan sonra hamurumuz biraz cıvıksa 1 yemek kaşığı kadar daha un ekleyebilirsiniz. Bazen çünkü yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü bu oranda değişkenlik gösterebilir. Elle yapışmayan yumuşacık bir hamur olacak. Şimdi yoğurduk. Hamurumuz tam da bu kıvamda. Yakından da gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Hamurumuzdan çok az bir parça ayrı bir kabın içerisine alıyoruz. Hamurumuzdan bir parça ayrı bir kabın içerisine alalım. İçerisine 1 tatlı kaşığı toz tarçın ekleyelim. 1 tatlı kaşığı da kakao ekliyoruz. Ben ilk önce 1 çay kaşığı kakao eklemiştim. Yeterli gelmediği için 1 çay kaşığı daha kakao ekledim. 1,5 çay bardağı yani 1 su bardağı ölçüsünde çekilmiş ceviz ekledim ve elimle güzelce yoğurdum. O kısımları çektiğimi zannedip çekmediğimi fark ettim. O yüzden şu anda sözlü olarak sizlere anlatıyorum. Bu aşamalara dikkat ederek yapalım. Hamurumuzun rengi bu şekilde olacak. Sonrasında küçük parçalar koparalım ve avucumuzun içerisine yuvarlak şeklini verelim. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 18 adet tarçınlı cevizli dolgulu tatlı elde ettim. Tarçınlı cevizli hamuru 18 adet çıkardım. Aynı şekilde sade olan tatlı hamurunu da 18 adet hazırladım. Şu an tabakta daha az sayıda görebilirsiniz. Çünkü fazla kalan parçaları, hamur parçalarını kenara koydum gördüğünüz gibi. Onlarla birlikte 18 adet beze elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak daha fazla sayıda tatlı elde edebilirsiniz. Hamurumuzun içerisine tarçınlı hazırladığımız toplarımızı ekleyelim ve avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Bu işlem bitene kadar yapıyoruz. Hamurumuza şekil verdikten sonra üzerini irmiğe buluyoruz. Üzerine herhangi bir şey sürmeden hamurun etrafını irmiğe bulayalım. Sonrasında önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında tatlımızı ağır ağır pişirelim. Ben yaklaşık fırınımda 35 dakika kadar tuttum. Üzeri güzelce kızardıktan sonra ve altı da kızardıktan sonra fırından aldım. Lütfen kontrol ederek fırında pişirmeye özen gösterelim. Tatlımız soğuk olacak, ılık da olabilir. Şerbetimiz ise sıcak olacak. Soğuk tatlımızla sıcak şerbetimizi buluşturacağız. Şimdi tatlımız fırında pişerken şerbetini yapmaya başlayabiliriz. Şerbeti için uygun bir tenceremizin içerisine 2,5 su bardağı suyumuzu ekleyelim. 2,5 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Bir ince dilim limonu ekledikten sonra karıştıralım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra şerbetin üzerinde göz göz baloncuklar olduktan sonra kısık ateşte 5 dakika kadar daha şerbetimizi pişiriyoruz. Soğuyan tatlımızın üzerine sıcak şerbetimizi dökeceğiz.
Tatlımız pişti. Soğuduktan sonra yağlı kağıdı kaldırıyorum. Hemen sıcak şerbetle buluşturuyorum. Şerbetini döktükten sonra en az 200 saat kadar dinlendirelim. Sonrasında servis edebilirsiniz. Ben dinlenme aşamasında vaktim kısa olduğu için 2 türlü de ters yüz ederek tatlımı şerbetleyerek dinlendirdim. Kaşıkla da üzerine şerbeti dökebilirsiniz ara ara. Daha çabuk şerbetin çekmesini sağlayabilirsiniz. Bir gece dinlendirirseniz zaten çok daha lezzetli olacaktır. Şerbetini çeken tatlımızın üzerine Hindistan cevizi serpiyorum. Dilerseniz süslemek için iri çekilmiş cevizle de süsleyebilirsiniz. İnce çekilmiş cevizle de file fındık, file badem, Antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. Sade olarak bile servis edebilirsiniz. Hemen sizlere yakından iç dokusunu, şerbetini tam çeken bu lezzetli tatlımızı göstermek istiyorum. Bir sunum tabağıma tatlımı alıyorum ve bıçak yardımıyla kesip iç dokusunu, lezzetini yakından da paylaşıyorum. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Tarifimle ilgili sorularınız olursa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizler yakından tatlımızı izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube Tatlı Sanatı kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarını okuyorum. Beni nerelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Yakından da gördüğünüz gibi şerbetini tam çeken lokum gibi çok lezzetli Ramazan bayramına yakışacak bir tatlı oldu. Şimdiden deneyen herkesin ellerine sağlık. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.